Merhaba arkadaşlar, ben Banu Duraydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Frida Kahlo Müzesi'ni anlatacağım. Öncelikle hepiniz biliyorsunuzdur ama yine de kısaca sizlere Frida Kahlo'dan bahsedeyim. Frida Kahlo 1907-1954 tarihleri arasında yaşamış Meksikalı bir ressamdır. Ressam Diego Rivera'nın eşidir. 6 yaşındayken geçirdiği çocuk felçinin sonucu olarak bir bacağı engelli kalmış ve kendisine tahta bacak Frida denmişti. Bu engeliyle baş etmesini bilmiştir. Aslında ben Frida'yı anneme çok benzettiğim için de çok severim. Onun da kalça çıkığı var ve küçüklüğü hep hastanelerde ve Frida gibi yatağa bağımlı geçmiş. Fakat yine de Frida gibi güçlü bir kadındır. Bu yüzden Frida benim kadın figürleri arasında en örnek aldığım ve en sevdiğim mentörlerin başında gelir her zaman. Frida Kahlo 18 yaşına geçirdiği bir trafik kazası bütün hayatını değiştirmiştir. 32 kez ameliyat olmuş ve çocuk felci nedeniyle sakat olan sağ bacağı 1954'te kangren yüzünden kesilmiştir. Yaşadığı çocuk felci nedeniyle hem bedensel hem de psikolojik sorunlar yaşamıştır. Kazadan bir ay sonra hastaneden çıkan Kahlo, ailesinin teşvikiyle sıkıntı ve acıdan kaçmak için resim yapmaya başlamıştır. Frida 1929 yılında yine ünlü ressam Meksikalı Michelangelo olarak tanınan Diego Rivera ile evlenip Diego'nun üçüncü eşi olmuştur. Evlilikleri fil ile güvercinin evliliğine benzetilmiştir. Frida Kahlo ve Diego Rivera çiftinin fırtınalı bir evlilik yaşamları olmuş. Eşinin sadakatsizleri nedeniyle 1939 yılında ondan ayrılmış ama bir sene sonra yeniden evlenmişler ve Frida'nın çocukluğunu geçirdiği mavi eve yerleşmişler. 20. yüzyıl popüler kültür ikonu haline gelen ressam, resimlerinin yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleriyle de tanınmaktadır. Sanatı sürrealist olarak tanımlanmışsa da kendisi bu tanımı reddetmiştir. Frida Kahlo'nun müzesinin Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun yaşamına ve aynı zamanda eserlerine adanmış tarihi bir ev ve sanat müzesidir. Yapının kobalt mavisi duvarları olması sebebiyle Mavi Ev yani La Casa Azul olarak da bilinir. Meksiko City şehrinin Coyoacán'ın Colonia del Carmen'in semtinde yer almaktadır. Bina Kahlo'nun doğduğu, büyüdüğü, kocası Diego Rivera ile birkaç yıl yaşadığı ve daha sonra üst kattaki bir odada öldüğü evdir. Diego Rivera 1957'de evi ve içindekileri Frida'nın onuruna bir müzeye dönüştürmek için bir vakfa bağışlamıştır. 1960 yılından beri faaliyettedir. Bu ev 1904 yılında Coyoacán'daki Colonia del Carmen'de inşa edilmiştir. Evin dışı 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Meksika'da popüler olan Fransız esintili bir motifle dekore edilmiş. Mavi Ev, yerli bitkiler, heykeller ve Kahlo ve Rivera'nın orijinal bahçelerinde sahip oldukları piramit yapısının bir kopyasıyla dolu yemyeşil bir bahçe ile çevrilidir. Müze kısaca 10 odadan oluşmaktadır. Benim en beğendiğim bölümü mutfak ve yemek odası oldu. Her ikisi de parlak, sarı, kara zeminleri vardı. Mavi ve sarı çini tezgahlar ve Frida'nın kız kardeşi Ruth'un zamanının çoğunun geçirdiğini söylediği Meksika tarzında uzun sarı bir masa bulunmaktaydı. İki oda tüm el yapımı ürünleriyle tanınan Metepec, Oaxaca, Tlaquepaque ve Guanajuato'dan gelen büyük toprak kaplar, tabaklar, mutfak eşyaları, cam eşyalar ve daha fazlasıyla doluydu. Dekoratif özellikler arasında sevgilisinin düğümünü bağlayan bir çift güvercinin yanında Frida ve Diego'nun adlarını yazan minik pencere duvarları yer almaktaydı. Müze, Frida Kahlo, Diego Rivera ve diğer sanatçıların sanat eserlerinin yanı sıra çiftin Meksika halk sanatı objeleri, İspanyol öncesi eserler, heykeller, fotoğraflar, hatıra eşyaları, kişisel eşyalar, belgeler, kitaplar, eski oyuncaklar,
Frida'nın koltuk değnekleri, ayakkabıları, tekerlekli sandalyesi, mücevherleri, eski oyuncaklar ve mobilyalar gibi birçok eşya sergilenmektedir. Koleksiyon 1950'lerde olduğu gibi kalan evin odalarında sergilenmektedir. Coyoacan'daki en popüler müze olan Frida Kahlo Müzesi, Meksika'da da en çok ziyaret edilen müzelerden biridir. Aylık yaklaşık olarak 25 bin ziyaretçisiyle Meksika'nın en çok ziyaret edilen müzelerinden biridir. Müze yalnızca bilet satışları ve bağışlarla desteklenmektedir. Size aşağıya müzenin internet adresini bırakacağım. Oradan biletlerinizi alabilir, müze hakkında bilgi alabilir ya da gitmek istediğiniz günün müsaitliğine bakabilirsiniz. Üst katın halka açık 2 odası, Frida'nın son yatak odası ve stüdyo alanını içermekte. Orijinal mobilyalar hala aynı yerlerinde durmaktaydı. Bir köşede cenaze maskesi, bazı kişisel eşyalar ve tavandaki aynalarla çevrili bir çömlekte külleri sergilenmekteydi. Yatağında hasarlı omurgasını desteklemek için giymek zorunda kaldığı boyalı alçı bir korse ve gölgeliğin altında birçok otoportresini boyamak için kullandığı aşağıya bakan bir ayna vardı. Yastık üzerinde "Beni unutma aşkım" ibaresi işlenmiş. Müzeye giriş fiyatları ve müze açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi vermem gerekirse, müze pazartesi günleri kapalı. Çarşamba günleri 11'den 18 saatlerinde, diğer günler ise 10 ve 18 saatleri arasında açık. Ama yine de müzeye gitmeden önce müzenin kendi sitesinden bunu teyit etmenizi öneririm. Çünkü Meksika'da çok fazla resmi tatil ve bayram tatili var. Geleceğiniz gün tatil olabilir ve bu müzeyi göremeyebilirsiniz. Bilet satışını anlatmam gerekirse, müzenin biletleri sadece online satılmakta. Gittiğiniz herhangi bir yerden bilet satın alamıyorsunuz. Hatta biletinizde gün seçtiğiniz gibi bir de gezmek istediğiniz saati de seçmek zorundasınız. Çok yoğunluk olduğu için böyle bir sistem bulmuşlar. Biz de ilk gittiğimizde bunu bilmiyorduk ama çok şanslıydık çünkü internetten gittiğimiz saatin 2 saat sonrasına bilet bulabildik. Ama bence yine de işe riske atmamanızı belirtmek isterim. Bilet fiyatlarına gelecek olursak, turistler için hafta içi 250 peso, hafta sonu ise 270 peso. Meksika vatandaşı ya da oturma izniniz varsa mutlaka kimliğinizi yanınızda getirmek şartıyla hafta içi 110 peso, hafta sonu 130 peso. Lise ve üzeri öğrenciler 50 peso, ilkokul ve ortaokul öğrencileri 25 peso. Öğretmenler 50 peso, yaş almış büyüklere 25 peso ve 6 yaş ve daha küçük yaştaki çocuklara ücretsizdir. Ayrıca müzede flaşsız fotoğraf çekmek isterseniz bilet paranıza ilaveten 30 peso daha vermeniz gerekmektedir. Müze turu, yapının dört kenarı veya kanadı ile tamamen çevrelenen geniş avlu bahçesinde sona ermektedir. Avlu alanı basamaklı bir piramit, bir çeşme ve bir yansıma havuzu ile bölünmüştür. Bunlar Rivera'nın eve ilk taşındığı ve evi çevreleyen dördüncü kanadı inşa ettiği 1940'larda inşa edildi. Avluya bakan bu kanadın duvarları deniz kabukları ve aynalarla süslenmiştir. Meksika'ya gelirseniz bence görülecek ve yapılacak listesinde en başlarında Frida Kahlo Müzesi yer alıyor. Vaktiniz varsa mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çünkü size yaşayan bir tarihi soluma fırsatı veriyor. Umarım videomu beğenirseniz. Beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir başka videomda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.